Merhaba, Ekim ayının ilk günlerindeyiz şu an. Az evvel şu gördüğünüz Euphorbia lactea white ghost. Bunu kesmiştim Eylül ayı içerisinde. Bir iki tane kök verdiğini biliyorum zaten. Dedim ki şimdi hadi bunu alayım yeni saksısına koyayım diye düşünüyordum. Ben bunu çıkardığımda dedim ki ya hazır böyle bir şey yapıyorken dedim bir tane de video çekeyim. En azından bunu ben nasıl köklendirdim bunu anlatayım, yani bu bilgiyi de paylaşmış olayım diye böyle bir video çekmeye karar verdim. Bu videoda size vermikülit anlatacağım. Vermikülitin köklendirmede nasıl bir mucize olduğunu ve nasıl kullanacağımızla ilgili bilgiler vereceğim. Bu bilginin çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü bana kalırsa çok fazla bilinmiyor. Ben de bunu kendi kendime keşfettim açıkçası. O yüzden bu bilgiyi sizinle paylaşmak için şu an heyecanlanıyorum. Evet, dediğim gibi bu video tamamen vermikülite özel bir video olacak. Bir köklendirme videosu değil, vermikülitle köklendirme ile ilgili video. Şurada diğer daha önce köklendirdiğim, bunlar da Euphorbia, beyaz hayalet denilen, white ghost denilen türün. Hep bunları kendim kestim, kendim köklendirdim sezon içerisinde. Ve şimdi onlar yeni saksısında. Bu da normal lactea, aynı şekilde. Bu da bir Euphorbia. Bunlar hep vermikülitle köklendirildi. O yüzden zaten bunu koydum. Bunu ben köklendirmedim. Bunu süs olsun diye, videoyu renklendirsin diye koydum. Şimdi vermiküliti duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da şöyle göstereyim. Vermikülit, perliti duymuşsunuzdur muhtemelen. Yani bitkiyle, kaktüsle ilgileniyorsanız perliti duymuşsunuzdur. Çünkü perlit çok ucuz, çok yaygın bir madde. Vermikülit de aynı perlit gibi bir inorganik maddedir. Vermikülit normalde toprak karışımı yaparken, hatta bir tane hemen göstereyim. Toprak karışımı yaparken toprağın drenajı, toprağın dişli olması, köklerin tutunabilmesi için gereken inorganik maddeler, bunları ve aynı zamanda nem tutuculuğu sağlayan maddeler ekliyoruz, biliyorsunuz. İşte vermikülit bunlardan bir tanesi. Benim en sevdiklerimden bir tanesi aynı zamanda. Bunun çok farklı versiyonları var. Yani kaliteli ve kalitesiz olanları var. Kaliteli olanları biraz böyle solucana benzer. Aslında buna yurt dışında böcek lavrası diyorlar. Hatta vermikülit de Latince'de böcek lavrası demekmiş galiba. Bu biraz daha parçalanmış bir vermikülit. Normalde bunlar dediğim gibi biraz daha böyle uzun ve kıvrık kıvrık olur. Ama fark etmez, sonuçta işlev aynı. Hatta bence böyle kırık olması daha iyi. Çünkü toprakta daha iyi bir drenaj sağlar. Bu madde çok yoğun bir şekilde su tutuyor. Bir örnekle göstereyim. Suyun akması için de şunu koyayım. Hemen su döküyorum. Böyle gösteriyorum. Bakın henüz akma yok. Çünkü şu döktüğüm suyun hepsini emdi. Biraz daha ekliyorum. Evet, şimdi akmaya başladı. Yani ilk ektiğim o yoğun miktarda suyu tamamen içine emmiş oldu. İçine tamamını emdikten sonra da şimdi sonradan eklediklerimi alttan akıtıyor. Yani vermikülitin ne kadar su tuttuğunu o ilk dökmemde görmüş oldunuz. Şimdi hemen gelelim köklendirme meselesine. Köklendirmeyi şöyle yapıyoruz. Çelik almayı zaten biliyorsunuz. Bu bir Euphorbia, sukulent türü bir bitkidir. Kaktüs değildir. Kaktüsler de sukulent bu arada. Euphorbialara Türkçe sütleyen de deniyor ya da süt ağacı da denebiliyor. Ama gerçek ismi Euphorbia. Şimdi normalde bana göre bunları, yani bu Euphorbiaları köklendirmek bir miktar zor. Kaktüsler kadar ya da diğer sukulentler kadar kolay köklenmiyor bunlar. Bunların başarılı köklenmesi için havanın gerçekten, yani hem yeterli sıcaklıktaki bu 25'in üstü, aşağı yukarı 30 derece, hem de çok yumuşak, çok tatlı bir hava olması lazım. Ama bu kadar kusursuza yakın bir hava her yerde bulamazsınız. Yani ben İzmir'de böyle bir hava bulamıyorum. Burada Euphorbiaları köklendirmekte çok zorlanıyorum. Bunun en kolay yolu vermikülittir. Ben genelde internette de bakıyorum. İnsanlar köklendirmekte çok zorlanıyorlar. Hatta bir sene köklendiremeyen insanlar var. Zaten benim de vermiküliti keşfetmem böyle oldu. Bir çelik almıştım. Çeliği çeşitli ortamlarda denedim. Suda, toprakta, perlitte, ponzada. Ama en son vermikülitte denediğimde birkaç gün içerisinde köklendiğini görmüştüm daha önce. O günden beridir de artık böyle çelik aldığımda, özellikle Euphorbia çelikleri aldığımda hiç uğraşmıyorum. Direkt vermikülite yerleştiriyorum bunu. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bir kere altının, yani koyacağımız saksının altının delik olması lazım. Çeliği aldığımızda bu saksının içerisine gömeceksiniz onu. Normal toprağa gömer gibi gömeceksiniz. Tamamen içi vermikülit olacak. İçine tamamen gömeceksiniz. Daha sonra az evvel yaptığım gibi o vermiküliti tamamıyla sulayacaksınız. Suyun fazlası altından akacak. Burada dikkat etmeniz gereken şey, vermikülitin çoğunlukla nemli kalmasını sağlamasınız. Yani bu aşırı derecede ıslak olmasına gerek yok ama nemli kalmasını sağlayın. Temmuz ayında, Ağustos ayında bir gün içerisinde kuruyabilir, aynı gün içerisinde kuruyabilir. O yüzden sıklıkla ufak ufak o vermikülitin ıslanmasını sağlayın. Köklenmenin zaten bir diğer kuralı da havanın sıcak olması. Daha doğrusu havanın sıcak olmasından ziyade kökleneceği ortamın, yani köklerin büyüyeceği ortamın sıcak olması gerekir. O yüzden kış aylarında hava soğumaya başladığında, 25 derecenin altına düştüğünde ya da saksı soğuduğunda köklendirme başarısı genelde düşer. Hatta bana göre, yani benim deneyimlerime göre bu tip Euphorbiaları kışın köklendirmek imkansız. Saksısını ısıtabilecek kadar bir ısı olması lazım. Ya da güneş görmesi lazım. Yani hava en azından 20 derece olsa bile gündüz güneş gördüğünde bunun biraz ısınması gerekiyor
saksının. Ben o yüzden böyle köklendirme denemelerimi eğer Eylül, Mayıs ayı gibi havanın aşırı sıcak olmadığı dönemlerde yapıyorsam gün içerisinde sıkça güneşin vurabileceği bir yere koyuyorum saksıyı. Ama Temmuz, Ağustos gibi havanın aşırı sıcak olduğu dönemlerde gölgede bekletiyorum. Çünkü hava zaten yeterli miktarda ısıyı üretiyor. Şöyle gördüğünüz köklenmeler oluyor. Bakın bunu ben direkt vermikülitten çıkardım az evvel. Şöyle daha da yaklaştırayım. Vermikülit izleri her yerinde görülüyor, yani her yerine yapışmış durumda. 2 tane kök vermiş. Bunu çok hızlı bir şekilde bunu dikmeyi de göstereyim size. Şöyle bir karışımım var. Hatta karışımı da göstermiş olayım. Yani ne kadar dişli bir karışım yaptığımı görüyorsunuz. Buna bir miktar nemlendirdiğim vermikülitten de ekleyeyim. Neden nemlendirdiğim vermiküliti ekliyorum? Çünkü bu ekimi yaptığımızda hemen sulamıyoruz. Özellikle kaktüslerde bir hafta 10 gün kadar beklemek lazım. Yani yaz sıcağında bile bir şekilde saksınızı gölgeye alın. Sulamadan bekletin. Toprağa bir miktar çok az bir nem kazandırıyorum ki en azından ilk etapta kökler çok kuru bir kalmasın. Kökler zarar görmesin. Bunu da yeni köklendirdiğim için yapıyorum. Yani daha eski bir dikim yapsaydım böyle bir şey yapmayacaktım. Ben bunu şu an yeni köklendirdiğim bir şeyi ekmek için, bir eforbiyeyi ekmek için tarif ediyorum. 6 delik bir toprak saksı kullandım. Küçük bir saksı. Dibine çok az ponza taşları ve cürüf taşları koyuyorum. Nazik bir şekilde etrafını toprağa koyuyoruz. Şu an o kök taze yeni bir kök. Çok güçlü değil. Yani burada biraz ters ya da agresif bir hareket yaparsam o kök tekrar parçalanır, kopar. O yüzden mümkün olduğunca nazik, fazla sarsmadan, fazla bastırmadan fazlalıkları atıyoruz. Bunun dikimini de yapmış olduk. Buna ben 3-4 gün su vermeyeceğim. Sadece toprağın üstünü çok az fısfısla nemlendireceğim. 3-4 gün sonra suyunu vereceğim. Bu vermikülit köklendirmesi gerçekten ya mucize gibi. Başka ortamlarda, toprakta, ponzada çok uzun süre beklersiniz köklendirmek için ama bu vermikülitte çok kısa süre içerisinde köklendirirsiniz. Buna leş kaktüs gibi şeyler de dahil. Ben leş kaktüsleri de buna denedim. Ki gerçi bunlar zaten normalde de çok kolay köklenen türler ama onu da yapabilirsiniz. Ben bu vermiküliti daha çok kaktüsler için de yapabilirsiniz. Ama ben bu vermiküliti yani tamamen kişisel tecrübelerim eforbiyalar için öneriyorum. Eforbiya çeliklerini başka bir şeyde hiç denemeyin. Direkt vermikülitle köklendirin. Çok basit oluyor. Vermikülitin zaten yapısal olarak da böyle bir görevi var. Yani toprak karışımlarına koyduğunuz zaman da bu şekilde vermikülit yapısı gereği köklerin tutunmasına yardımcı olan bir madde. Yani kökler büyürken zaten onun içine onları tutuna büyüyor. Bunu yaparken en çok dikkat etmemiz gereken şey havalandırmadır. Vermiküliti ıslattığımız için tabii ki de bu enfeksiyona yol açabilir. O yüzden de havalandırma çok önemli. Sonuçta bu bitkimizi o ıslahın içerisinde uzun süre tuttuğumuzda çürüme ihtimali var. Eğer kapalı mekanda yaparsak. Dışarıda yaparsak böyle bir ihtimal çok düşük. Tabii yine de gözlem altta tutmak lazım. Ben bugüne kadar az evvel bahsettiğim gibi yani sürekli bütün eforbiya çeliklerimi bu şekilde köklendiriyorum. Hiç kaybettiğim olmadı. Ya dış mekanda denediğimde hiç kaybettiğim olmadı. Çünkü havalandırma her zaman yeterli miktardaydı. Tabii ki bunu kışın da denemiyorum. Havanın belli bir sıcaklığın üstünde olması lazım. Az evvel söyledim 20-25 derecenin üstünde olduğunda deniyorum bunu. Her zaman balkona, pencere önüne en kötü ihtimalle dış mekana, iç mekana koyacaksınız bile havalandırmayı mutlaka dikkat etmeniz lazım ya da çok sıkı bir şekilde gözlem altta tutmanız lazım. Yani iç mekanda çürüme riski vardır. O yüzden bunu mutlaka belirtmem gerekiyor. Çünkü bu konuda yani bu köklendirmedeki tek risk budur. Çelik alırken de çeliğin boyu en fazla bir karış ya da bir parmakla bir karış arası diyebilirim. Yani ortalama çelik boyu budur. İdeal çelik boyu budur daha doğrusu. Bu boylarda çelik alırsanız bu bütün bitkiler için geçerli. Daha büyük çelikler de alabilirsiniz. Yarım metre, 1 metre hatta 2 metrelik çelikler de alabilirsiniz. Ben geçen sene aşağı yukarı boyum kadar yani belki 1,5-2 metre boylarında bir Euphorbia ingens çeliği kesmiştim bir ağaçtan ve o da köklendi ama bu kadar büyük çeliklerin köklenme süresi çok uzun sürer. Çünkü bitki yani kökünü kaybettiğini bile anlamaz neredeyse. Çünkü çok büyük bir gövdesi var. O gövde ona zaten 1 sene yetiyor. Bitki kök atmaya ihtiyaç duymuyor. O kadar büyük çelikleri köklendirmekte zorlanırsınız. Ama böyle küçük çelikler olduğu zaman bunları köklendirmeniz çok daha kolay olur. Çünkü bitki artık bir an önce kök atmaya ihtiyaç duyar. Çok daha hızlı bir şekilde kendi kendini köke teşvik etmiş olur. Bu boyda çelik ve vermikülit denemesi yaparsanız Euphorbia çeliğini başka bir şeyde denemeyin bence. Benim önerim bu şekilde. Ben çok denemeler yaptım. Euphorbia çelikleri için her zaman toprak denedim, su denedim, ponza denedim, perlit denedim. Uzun süre yapamadığım köklendirmeyi bununla başardım. Ondan sonra da birçok tanıdığım arkadaşıma, eşime, dostuma tavsiye ettim. Onlar da aynı şekilde denedi ve onların da her zaman yani geri dönüşlerde çok başarılı olduklarını duydum onların da. Kestiğimiz çeliği bunun içine koyduktan sonra bu vermiküliti ilk etapta tamamen ıslatmamız gerekiyor. Ortam sıcaklığına göre yazın çok sıcak dönemlerde gün içinde kuruyabilir. O zaman gün içerisinde eğer çok kurursa, tamamen kurursa gün içerisinde tekrar onu ya da nemlendirebilirsiniz. Islatabilirsiniz ya da nemlendirebilirsiniz. Havanın biraz daha yumuşak olduğu yerlerde ya da havanın biraz daha yumuşak olduğu aylarda belki Mayıs ayı, Eylül ayı gibi. O zaman birkaç gün zaten o nemini tutacaktır. Onu bekledikten sonra tamamen kuruyunca ya da kurumaya yakın tekrar ıslatabilirsiniz. Kupkuru bırakmayın. O zaman vermikülit kullanmanın pek bir anlamı kalmıyor. Bir miktar nemli olması lazım. Vermikülit köklendirmesinin incelikleri bunlar. Bu detaylara dikkat ederseniz başarılı olacağınızı düşünüyorum. Özellikle tekrar vurguluyorum çünkü gerçekten Euphorbia köklendirmek biraz zor olabiliyor. Ben böyle hani eşimden dostumdan ben de duyuyorum hani çok zorlanıldığını. Bu o anlamda ciddi bir yardımcı.
kötü. Vermiküliti de artık marketlerde, yani bu tarz ürünler satan her yerde artık bulabiliyorsunuz. Eskiden bulması çok zor. Eskiden dediğim de birkaç sene önce bulması çok zordu ama artık çok kolay bulunabiliyor. Toprak karışımlarında da kullanın. Kök için çok faydalı bir materyal. Kök sağlığı için ve kök büyümesi için. Aynı zamanda köklere mineral de sağlar. Yani topraktaki minerali alıp bunu köklere veren oldukça faydalı bir materyal. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.